Ver. Merhaba sevgili 3. Göz Gazetesi takipçileri. Bugün 25 Ağustos 2021. Çocuk taciz dosyasında çok önemli gelişmeler var ve bunları sizinle paylaşmak üzere bugün ekran karşısındayız. Sevgili dostlar, Türkiye siyasetini ayıktıramadık, Türk medyasını ayıktıramadık çünkü çok meşguller, gerçekten çok meşguller. Akçeli işlerle uğraşmaktan ve de her akşam televizyon kanallarında hiçbir şey anlatmamak için saatlerce konuşmakla o kadar meşguller ki çocuklarımızın pazarlanmasıyla bile ilgilenmeyi akıllarının uçlarından geçiremediler. Ama Hollanda hükümeti bizim yaptığımız yayınlar sonrasında resmen panik havasına büründü. Resmen Hollanda karıştı. Ama diyoruz ya, Türkiye'de tık yok. Söz veriyoruz. Net konuşuyoruz. Onlara da yola getireceğiz. Şimdi müsaadenizle bir jeneriğimiz var. Yönetmenimden onu rica ediyorum. Bu dosya nerelere kadar gidecek herkes bir görsün. Aç sesini tam böyle. Bölgesiz ortamda çocuklarımızın cinsel amaçla pazarlanması gibi iğrenç bir dosya. Biz 2 senedir bu dosya üzerinde çalışıyorduk. Nihayet dosya olgunluk aşamasına geldi ve Türk kamuoyuyla artık ayrıntıları paylaşmanın zamanı geldi. Mesela diyelim bakanın, Hollanda'nın bakanın kesin bir videosu vardır ki bir yerde ya bir çocuğa tecavüz ediyorsunuz veya Allah Allah. Böyle olaylar hakimleri, savcıları bunları video alıp onlar kendine göre adamlarını başa getiriyorlar. Başa getirdikleri bütün istediklerini de yerine getiriyor. Davayı susturuyor. Mesela gördüğünüz Demek davasında adam Türkiye'ye geliyor, Japonya'ya gidiyor. Türk çocuklarını sipariş ediyor, tecavüz ediyor, al gülüm, ver gülüm. Türkiye'de pazarlanan bu çocukların hakkını gene Türkiye'deki avukatlar değil de Hollandalı bir avukat hanımefendi. Evet. İsim verelim buradan kendisine minnettar. Andaplas denen bir bayan. Adela? Andaplas. Andaplas hanımefendi sizi insanlık adına kutluyor. Verzameld bij officiële en speciale inlichtingendiensten. Het rapport zegt dus dat hebben wij bij de Turkse inlichtingendiensten liggen. Er is ook geconstateerd dat er onder verschillende namen Turkije is binnengereisd, zegt het rapport. Er worden geen maatregelen genomen tegen de hoogste ambtenaar van justitie. Wel komt er een oriënterend onderzoek. Hij blijft gewoon in functie, alhoewel hij sinds 1995 chantabel zal zijn. Althans, een en ander zal blijken uit een geheim rapport van de Turkse overheid dat advocaat Adele van der Plas in handen kreeg. Vorige week. O haber Türkiye'yi sarsan tecavüz iddiası diye bir haber. Haberin konusu Hollanda'daki görevli Joris Demirk'le ilgilidir. Hollanda'daki bir bürokratın soruşturma için Türkiye'ye gelip burada küçük çocuklarla Türk kamu görevlilerinin de desteğiyle bir taciz olayı, tecavüz olayının yaşandığını Demek, dus we hebben nog steeds kinderen. Heb je pedofiel in Demek? Met als een kind misbruikt, dan zeg je niks. Er wordt betaald met gemeenschap. Evet sevgili dostlar, bizim kanımız donuyor ama kansızlar iş başında olduğu için, kansızlar köşe başında olduğu için, donacak kanları olmadığı için bu dosyayla maalesef ilgilenmiyorlar. Onlar ilgilenmiyorlar ama bir taraftan ona acelesi yok. Bir taraftan
çocuklarımızın bu menfur olaylarda kullanılması, çocuklarımızın pazarlanması maalesef devam ediyor. Şimdi arkadaşlar inanın neresinden başlayalım, neresinden düzeltmeye çalışalım biz de bilmiyoruz. O kadar zor ve o kadar sıkıntılı bir dosya ki. Yani çocuğa yan bakılmasını dahi kabul edemediğimiz bir ortamda siz çocuk tecavüzünün bir noktadan sonra legal hale getirilip yani otel köşelerinde konsoloslukları arabalarıyla birlikte çocuklarımız bu sapkın yapıya teslim ediliyor, pazarlanıyor. Şimdi bu dosyayı hadi İrfan Aydın söyledi diye sümen altı ettiğini iddia eden dangalaklara sesleniyorum. Bu dosya yeni değil ki. Türkiye'de bu konuyla açılmış onlarca dava var. Yapılmış haberler var. İşte az önce gördüğünüz rahmetli Burhan Kazmalı bile bu dosyayı açmış, kamuoyu gündemini bir yere kadar taşımaya çalışmış. İyi de bir dostum da Allah gani gani rahmet eylesin. Yalovalı gazeteci Burhan Kazmalı. Neredeydiniz bu haberler yapıldığında? Türk siyasetçileri, Türk yetkilileri neredeydi? Ya da neredeler, hala neredeler? Ses yok. Bütün bunları yaparken şu kapak fotoğrafını ver evladım yan tarafa. O değil. Bütün bunları yaparken evladım tanıtım kapak fotoğrafını yapmadın mı? Bütün bunları yaparken bütün bunları anlatırken Türkiye'yi ve Türk yetkilileri ayağa kaldıramadığımız bir noktada maalesef böyle bir ölü toprağa serpilmiş Türk yetkililerin üzerine onu istemedim. Tam olarak istedim evladım. Tam o hanımefendinin de fotoğrafı olan tam attım sana onu istiyorum. Hollanda hükümeti karıştı, panikledi. Hollanda'da ciddi bir ses getirdi yaptığımız yayınlar ve Diane Kars hanımefendinin evini basmışlar. Niye? Bize bilgi verdiğini zannettikleri için onu istiyorum. Bu hanımefendinin annesinin yaşadığı evi bastı. Allah'tan kendisi o esnada evde değildi. Niye? Sen Türk gazeteciye bilgi aktarımını sen mi yapıyorsun? Bu dosya kapansın. Kimse Hollanda'nın bu pisliklerini gündem etmesin diye Hollanda hükümeti, Hollanda istihbaratı Hollanda'daki bilgi kaynaklarımıza saldırmaya başladı. Şimdi buradaki biraz sonra Sayın Neşet Temirci Bey'le konunun ayrıntılarını telefon bağlantısıyla alacağız ama burada sorulması gereken altın soru şu. Hollanda Türkiye'deki bu yayınları takip edip kendi pisliğini örtbas edebilmek için elinden gelen imkanları seferber etmiş, belki karanlık cinayetler serisine de başlayacaklar Hollanda istihbaratı. Ama Türk istihbaratı nerede? Türk yetkilileri nerede? İçişleri Bakanı nerede? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı nerede? Sayın birçok konuda hassasiyetiyle gündeme gelen sıfır atık projesinin sahibi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi nerede? Nihayetinde bir annedir, bir ninedir. Neredesin Sayın Emine Hanım? Yani gelenek odur ki yöneticilerin hanımları, hanımefendiler sosyal içerikli projelerle gündeme gelsinler. Sayın Erdoğan nerededir deme şansım yok. Niye? Devleti yöneten bir mekanizma içerisinde kalkıp da bu dosyalara onun vakit ayırmasını beklememiz yanlış olur. Ama Emine Hanım, siz neden çocuklarla ilgili bu kadar hassas bir dosyaya el atmıyorsunuz? Neden bu konuyu kamuoyu gündemine getirmiyorsunuz? Sizin asli vazifeniz bu değil mi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi? Yani hastanelerinize hastane katacağınıza, zincir hastane holdingleri oluşturacağınıza lütfen çocuklarımızla ilgili bu meselelere bir el atın. Sizin çocuklarınız da bu işin, yani bu milletin çocuğu sizin çocuğunuz sayılır. Sayın siyasilere sesleniyorum. Hanımlarınıza, onların hanımlarına sesleniyorum. İçişleri Bakanı'nın hanımına sesleniyorum. Hanımefendi, neden bu dosyalarla ilgilenmiyorsunuz? Neden kamuoyu oluşturmuyorsunuz?
Türk medyasına sesleniyorum. Sizin işiniz sabahtan akşama kadar hiçbir şey anlatmamak için anlatır numarası yapmak mıdır? Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Yani ne konuşalım, ne anlatalım, nasıl yapalım? Yani bizim kanalı milyonluk yapmadınız ki yani burada, ama şu kadar yapıyla bile Hollanda'nın gündemine oturacak yayınlar yapıyorsak ne mutlu bize. Demek ki işi başarıyoruz. Ben size söylemiştim bir başka yayında. Bir dosya şu abone şeyinde gir ara ara. Yani tek tek ben buradan söyleyip konuyu dağıtma bana. Bir dosyaya, bir konuya hanımlar el atmışlarsa, hanımefendiler el atmışlarsa o iş artık bitmiştir. Bizim yayınlarımıza artık hanımlar el attılar. Hanımlar çok daha net seyrediyorlar, çok daha iyi çalışıyorlar. Dolayısıyla bu sesi susturmaları şu saat itibariyle mümkün değildir. Hele hele Eylül ayında işte onun bütün altyapısını oluşturuyoruz. Üçüncü Göz gazetesinin baskı aşaması da devreye girdiğinde posta yoluyla Türkiye'nin her bir tarafına ulaştıracağız. Artık sessiz yığınları çığ gibi büyüteceğiz. Artık hiçbir şey konuşulmamış, hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir dosya sümen altı edilemeyecek arkadaşlar. Ben şu çocuk taciz dosyasını anlatırken yeminle söylüyorum size, çok zorlanıyorum. Yani kabul etmemiz mümkün değil ama takdir edersiniz ki Türkiye'de İçişleri Bakanı çocuk pornosunu meşru göstereli aylar olmasına rağmen ne bir istifa geldi, ne mecliste soru önergesi verildi. Yani şu an Türk siyasetinden medet beklediğiniz Türk siyasetinin içler acısı durumu bu. Çocuk pornosunu meşru görecek, çocuğa tecavüzü meşru gören, ne olmuş milyonlarda seyrediyor diyen bir bakan Türkiye'nin İçişleri Bakanı. Şimdi buradan hareket edeceğiz. Çocuklarımızın pazarlanmasına niye İçişleri müdahale etmiyor? Neden bu sapkınlığa dur demiyor diye İçişlerinden medet bekleyeceğiz. Nasıl bekleyeceğiz arkadaşlar? Mümkünatı var mı? O zaman onların yapamadığını da biz yapacağız. Şimdi öncelikle lütfen yayını bir paylaşın. Lütfen yayını bir paylaşın. Paylaşın ve biz bu sesi daha gür bir şekilde duyuralım. Şimdi Neşet Bey'e bir telefon bağlantısı kuracağız. Ne oldu, ne gitti, Hollanda'da ne oldu noktasında. Neşet Bey'in fotoğrafı hazır mı? Neşet Bey, saygılar sunuyorum. Saygılar benden. Sesimiz geliyor değil mi beyefendi? Geliyor. Benimki de geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Şimdi Neşet abi, bizim bu yayınlar Türkiye'deki körleri, sağırları ayıktıramadı ama Hollanda'da bomba etkisi yarattı ve üzülerek söylüyoruz. Sayın Diane hanımefendinin evine herhalde bir baskın yapılmış. Konunun özü nedir? Lütfen bize, siz çünkü olaya daha vakıfsınız. Bize anlatır mısınız? Ne oldu, neler yaşanıyor? Şimdi birinci, Türkiye'de yavaş yavaş her şey aydınlaşır ve herkes takip edebilir bunu. Takip edecek de kısa zamanda. Çünkü ne de olsa bizim Türk çocuklarımıza Türkiye'de de Hollanda'da da dokunuluyor. Ve buna izin vermeyeceğiz bundan sonra. Şimdi Hollandalı bayana gelince bizim yayınımız bayan tarafından kendi sitesinde, kitlesinde yayın edildi. Tabii ki bu Hollanda hükümetinin, kraliyetini harekete geçirdi. Ne yapıyorlar? Bayanın anasının evini basıyorlar. Bastıktan sonra da tabii ki anasına soruşturmaya başlanıyor. Hanımefendinin ismini bir daha verelim mi? Bir hanımefendinin fotoğrafını da verin arada bir ekrana. Tamam. İsmi Dini Kars. Evet. Evet. Yok, öbür şeyi ver yeterli. Evet, dinliyorum. Dinliyoruz Neşet Bey. Ha, pardon, ben şey ettim de. Yok, arada bir yönetmenle şeyimiz oluyor. Oldu. Bahsettim işte, Dini Kars'ın evini basıyorlar. Ve anasına bundan şey yapıp işte Hollanda'yı birbirine mi karıştırmaya çalışıyorsunuz? Hollanda'ya karşı halkı, Hollanda'ya karşı
coşturmaya mı çalışıyorsunuz? Tabii ki bu böyle bir olay yoktur. Burada bir gerçek bir olay var. Şimdi önce şuradan gidelim. Sayın Kars hanımefendi bizim yayınlarda ismi çok da geçmedi. Nasıl oldu bu iş? Şimdi neresinden bağlantı kurdular? Şimdi bağlantı tabii ki bunlar eskiden ben Hollanda'ya bu saldırılar yaptığımda benim çevremde bazı insanlar vardı. Tabii bu insanlar da benim üzerimden yayın yapıyordu ve Hollanda hükümetine bildirim sağlıyordu. O da neydi? Hollanda'nın kirli çamaşırı. Bu Hollanda'nın kirli çamaşırını kimsenin yüreği tutup da orada dışarı veremiyordu. Hele kraliçeye karşı. Ben de her zaman dedim kraliçe hiçbir şey değildir. Yani kraliçe ailesi kancık bir adamdır. Bütün aile şerefsizdir. Bunların yaptıkları cinayetler, tecavüzler, yani bunlar tek tek boyut açığa verilirse bak neler çıkıyor. Bunların Hollanda'nın, Avrupa'nın gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Biz de artık bundan sonra dedik ki bu Avrupa'nın, çünkü bunu unutmayın ben de 12 sene bunların elinde mahkum kaldım. Rehin alındım bunların elinde. Ne işkenceler gördüm ben. Benim hayatımı yıkmak için elinden gerekeni yaptılar. Susturmak için elinde gerekeni suikasta bulundular. Ben bunu yedirmedim. Kurban oldum Allah'ım. Öldürtmeyeni öldürtmüyor işte. Eyvallah. O da ne oldu? Bunların karşısına dikti. Ben de bunların karşısına dikilince işte görüyorsunuz işte Hollanda'dan benim her şeyimi engellemeye çalıştılar. Mahkeme davaları açtım. Sus duyurularında bulundum. Bütün davalar susturuldu. Dosyalar masa altında kayboluyor. Şimdi bu dedik, Türkiye'den yapalım bunu. Kars hanımefendi ile işin bağlantısı ne? Seyircilerimiz, yeni seyredenler en azından daha iyi algılasınlar diye söylüyorum. Evet, şimdi yani bağlantısı bu bayan tabii ki bu da bir zamanında devlete karşı gelmiş çünkü haksızlıklardan dolayı. Yani bu çocuk taciz olaylarının üzerine gitmiş bir hanımefendi. Evet, çok gitti. Hatta her tarafta yayın edildi. Daima blok edildi. Polisler üzerine gitti. Bak tekrar dün polisler sabah akşam evlerini basıyorlar. Tekrar üzerine gidiyorlar. İşte bizimle bağlantıya geçecek. 3 gün müddet veriyoruz. 3 gün sonra sizi geri arayacağız. Tehdit üzerine tehdit. Bu hariç tek bu bayan değil. Bu Çinli bayan arkadaşım var. Çok değerli benim için. Görüyorsunuz çocuklarını elinden aldılar. Evet. Çocukları elinden alındığında sana avukat hakkı tanımıyoruz. Dava hakkı tanımıyoruz. Yani kör körüne çocuklar elinden alındı ve ondan sonra bu bayan 1,5-2 ay önce tekrar bir yayına başlayınca bunu benim üzerimde işte devletin pis çamaşırlarını ortaya çıkartınca bu sefer evin içini basıyorlar ve telefonla beni arıyor. Tabii bağırarak arıyor. Polis de orada ne diyor? Bizimle geleceksin. Bizimle çalışmazsa seni tutuklayacağız. Seni bir daha bıraktırmayız. O da ne yapıyor? Telefonda konular hepsi duyuluyor. Diyor biz seni tımarhaneye götürüyoruz. Yani sana inneyi vuracağız. Bu kadar basit. Bu tehdit bana geliyor. Bayana değil. Bana geliyor ki sen konuşursan senin çevrendeki insanları bir susturmasını biliriz diye. Bu uluslararası bir suçtur. Açıkça bir cinayete teşvik ediyorlar bunlar. Yani kendileri insanları rehin alıp inneleri basıp bak raporları size gönderdim. Raporları biraz sonra yayınlayacağız. Millet kendi gözüyle görsün. Raporlarda ne diyor açıkça? Diyor ki bu Türk adamıyla bağlantısı kurulmayacak. Kurulursa biz bunu inneyi vuracağız. Bundan hariç diyor avukat hakkı da yok. Bir Türk bayanı avukatını tutup Sayın Nebahat Albayrak Sayın Albayrak Hollanda avukatı Nebahat? bunu tabi savunmasını Nebahat Albayrak daha önce adı geçen değil mi? Buyur. Yok o başka Albayrak. O Nebahat Albayrak. Bu başka Albayrak. Bu avukat Albayrak Hollanda'dan, Rotterdam'dan. Tamam. Ve yani bunun savunmasını istedik ve aynı olay çok korkunç. Savunma onunda adam diyor biz sana hak vermiyoruz. Sen bu Türk bayanı tutup da kendini savunman için bu hakkı sana tanımıyoruz diyor. Ondan sonra raporları çıkartıyor. Raporlarda diyor bu Sayın Yufen Hu denen bayan kendisini intihar etmek istiyor. Biz de bunu aldık hemen tımarhane yaptık. Şu işe bak ya. Şu işe bak. Ne yalanlar, ne sahte dosyalar hazırlıyor. Yani Hollanda'da bu çocuk tacizlerinin üzerine giden, bunları aydınlatmak isteyenlere yönelik şu an bir sürek avı mı başlatmışlar diyorsunuz yani? Evet. Şimdi ben bu davaları açtığım için benim adım da en üst düzeyde geçtiği için çünkü en çok korkulan kişi Hollanda'da benim. Çünkü bu devletin, kraliçetin bütün pis kirli çamaşırları bende. İç ve dış hareketler yaptıkları şeyler hepsi bende. Bunlarınki de korkusu sen konuşursan biz buradaki insanları sustururuz.
La kimse beni susturamaz. Peki bu hanımefendi şu an durumu nedir? Herhangi bir işlem yapılmış mı ya da ne aşamadadır? Can emniyeti ne aşamadadır? Yani nedir durum? Görüşebiliyor musunuz siz Sayın Kars hanımefendiyle? Evet, geçen bakanı tehdit ettim. Hollanda bakanına bir mektup onun sayfasında bir yazı yazdım. Sen dedim burada bir insanı, bir suçsuz bayanı, özürlü bir bayanı sen rehin aldırıyorsun ve bu bayanın üzerinde inneler vurdurup sahte belgelerine içeri attırmışsın. Senin bu davanı her tarafa yayın edeceğiz. Bütün dünya duyacak ki insanları nasıl rehin alıp da suçsuz insanları orada kalkıp inneleyip kız kafayı yavaş yavaş yemeye başladı. Çünkü inneleri vurmuşlar her gün. Her gün de ağlıyordu. Ondan sonra bana bağlantı geçti. Çinli mi diyorsunuz? Şimdi şeyi karıştırmayalım. Biraz şimdi sizin Çinli bayanı. Türkçe ile problemimiz olduğu için hayır ben onu sormuyorum. Diana Kars hanımefendinin şu an durumu nedir? Valla Diana Dini Kars denen bayan tabii şimdi korku içinde ama diyor ben ölümüne kadar seninle yolda gidiyorum. Beni kimse durduramaz. Yeter ki ailemi rahatsız etmesin. Şimdi aileyi rahatsız ettin mi insanların zayıf tarafına gidiyorlar biliyor musun? Hala evine baskın yapılıyor mu? Evet, kendisi şimdi başka yerde duruyor. Ailesini rahatsız edilmesin diye. Ama devlet hala bunun üzerinde duruyor. Yani dediler yayınlar devam ederse biz size daha çok zorluk çıkartacağız diye. Bayan da dedi, Dini Kars dedi sonsuza ölümün işte ucunda olsun. Ya bir Hollandalı bir bayan için böyle söyleniliyorsa helal olsun. Ölümüne kadar arkandayım. Ne yaparsa yapsınlar bana. Şimdi siz nasıl görüyorsunuz bu olayı? Şimdi Hollanda'daki bir hanımefendi evine yapılan baskına rağmen hala bu noktada feryat ediyor. Çocukların hakkını korumaya çalışırken Türkiye'deki basın, siyaset, ilgili kurumlar, bürokrasinin yeterince harekete geçme işini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hollanda'dan öteri mi diyorsunuz? Ya şimdi Hollandalı bir hanımefendi evine yapılan baskına rağmen geri durmuyorum diyor. Gene konuşacağım diyor. Gene bu çocukların haklarını savunacağım diyor. Ama Türkiye'de siyasetçisinden gazetecisine kadar bir kör kütük sarhoş olmuşlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu ana kadar Türkiye'nin ayağa kalkması gerekiyordu. Bu yayınlardan sonra eylemler yapılması gerekiyordu. Yani medyada bile yerini alamıyor bu. Şimdi ben bu konuda nasıl ne diyeyim ben gerçekten şaşkın bir durumdayım. Yani ben zamanında bazı olayları daha aydınlattım. Ben dedim bak dedim bu olaylar ortaya çıkarsa ya kaç kere dedim ya diyorum adamlar elinden gerekirse bizi bir kaşık suda boğacak. Ana avrat düz gittiler. Ne din ne kültür ne bir namus bir şey bırakmadılar bizde. Her günde yayınını yapıyorlar bunun. Ulan şimdi de kozlar bizim elimize geçmiş. Türkiye'ye sesleniyorum. Kozlar bizim elimizde. Ben vereyim size kozları ya. Ben vereyim. Kozu kullan. Ya kıpırdamıyorlar. Sanki böyle bir kraliçetin önünde durur boyun bükerler ya. Aynı öyle bir duruma gelmişiz yani. Biz. Ne demek burada boyun bükülüyor ya? Biz Allah'tan başkasını tanımayız. Elhamdülillah Müslüman memleketse Müslümanlığını göster. Niye bizim dinimize, peygamberlerimize, namusumuza, şerefimize, kültürümüze, bizim bütün şeylerimize küfür ediyorlar? Hangi hakkı buluyorlar da bunlar yapıyor? Adalet diyorlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor, uluslararası anlaşmalar diyorlar. Hepsi çiğneniliyor. Belgeler de bende. Al o zaman tepe tepe kullan. Bu sefer de siz ona ana avrat düz gidin diyeceğim de o pislik bizden çıkmasın. Onlar yaptıysa biz aynı pisliği yapmayalım. Ama elimizde belge var. Benim belgelerimi değerlendirin. Dünya kadar insanın belgesi var. Ama gavura gelince aman dokunmayın gavuruma. Gavur yarın bugün bizim başımızın etini yiyecek zaten. Ben bu işin hiçbir şeysini anlamadım. Türkiye'de miyim, Avrupa'da miyim? Onun gerçekten ben daha farkında değilim. Daha çok bu konularla feryat edeceğiz. Çok feryat edeceğiz. Bu kadar duyarsız bir toplum maalesef her türlü belayı hak ediyor yani. Şimdi bunu arkadaşlar burada benden Hollandaca kısa bir tercüme istediler. Onu izin veriyorsanız lütfen buyurun. Buyurun. Beste kijkers, ik zal even in het Nederlands even heel kort vertalen wat onze plan is eigenlijk en wat we hier nu aan het doen zijn. Wij openen dossiers die Nederland denkt te gesloten te hebben. Dat zijn dossiers zoals Demmings, dossiers die over mij gaan en andere dossiers. En echt
dossiers die over moorden, verkrachtingen, pedofilie, alles die gaan we allemaal openen vanuit Turkije. En wij vragen jullie medewerking hieraan mee. Om dit zoveel mogelijk te delen, dat wij zometeen Nederland, de staat en koningshuis op het matje kunnen roepen. Om deze corrupte tuig daar voor het gerecht te kunnen dagen. We zijn voor niemand bang. Wees ook niet bang. Het enige wat ze kunnen doen is intimidaties en dergelijke. Maar als wij niet zwijgen, dan zullen zij uiteindelijk toch in een holletje moeten kruipen. En alles zal vanzelf gaan lopen en vanzelf openbaar komen. En daarom vragen jullie ondersteuning aan meneer Irwan Aydın. Met dank aan Irwan Aydın. En natuurlijk zijn teamgenoten en alles. Dat wij dit vanuit Turkije moeten doen. Helaas dat we dat niet in een zogenaamde democratie Nederland of democratie Europa. Want het is één groot fascistisch regime dat alleen maar bestaat uit onderdrukking. En daar gaan wij een halt voor doen. We hopen echt dat we met Nederland en al dat andere zaken die daar lopen, dat we dat systeem kunnen verbreken en de mensen aan hun rechten kunnen komen. En de mensen hun rechtvaardigheid krijgen en hun democratie weer terugkrijgen, maar het levensbestaan weer terug kunnen krijgen. En daarvoor moeten we een hele strijd voeren. Ik heb al jarenlang deze strijd gevoerd. Ik zal nog door blijven voeren, want uiteindelijk zal alles met alles ook de waarheid openbaar komen. En dan kunnen we de werkelijk gezicht zien van de mensen die Europa regeren, die Nederland regeren, op waar dan ter wereld ook. Want uiteindelijk zal het een kettingreactie worden dat mensen over de hele wereld zullen opstaan om dit tuig van het corrupte regimes een halt toe te roepen. En we vragen jullie ondersteuning erin. Wij zijn nergens bang voor. Laat dat iedereen duidelijk zijn. We zijn niet bang voor de dood. We zijn niet bang voor koninkrijken. Of wat dan ook. Wij zijn alleen bang voor God. En we kennen niemand anders buiten God. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. En onze excuses later komen de ondertitelingen van alle programma's die wij gaan uitzenden. Er zullen ondertitelingen komen voor Nederlands, Engels, Duits, Frans. Alle talen zullen we eraan toevoegen. En zodat we mensen wakker kunnen krijgen in de hele samenleving over de hele wereld. Gadverdamme. Deze hele pedofilie-netwerk binnen staat en koningshuis overal gaan wij de nek omdraaien. Wees niet bang, sta achter ons. Samen zijn we veel sterker dan dit tuig. Als dit tuig niet de bevolking in één hoekje kan duwen en de bevolking twee handen op één buik worden, geloof mij dat ze nergens heen kunnen kruipen. Want uiteindelijk is ook de bevolking die deze mensen beschermen of wel verdedigen. Want uiteindelijk zijn de politieagenten of de mensen van het leger of wat dan ook, die komen uit de bevolking. Alleen zijn ze niet. Daarom zeg ik ook, het is een klungel, die koning van Nederland, die Willem-Alexander. Het is helemaal geen koning, het is een vieze lafaard, een vieze rat is het. En ik heb dat altijd al gezegd, in die rechtszaak tegen hem, die zal er komen. Ik zal hem vervolgen voor moord en verkrachting. En alles wat daarmee te maken heeft, inclusief de dossiers, van de Holleder dossiers tot aan alles aan toe, gaan we openbaar maken. Want jullie weten helemaal totaal niets wat daar in Nederland gebeurt. Jullie weten de waarheid niet. Al die journalisten zijn allemaal bloedhonden van hunzelf. Allemaal. Honden bijten elkaar niet, zeggen wij. Maar wij gaan deze gasten wel bijten. Door vanuit hier alle documenten openbaar te maken, om dit tuig een halt toe te roepen. Als deze mensen op deze manier, mensen zijn het niet, op deze manier al beginnen, dat we de eerste publicatie al hebben gemaakt en mensen proberen te intimideren, dan weten wij dat wij op de goede weg zitten. We gaan ze pakken. Absoluut gaan we ze pakken. We laten dit niet bijzetten. Er zijn zoveel slachtoffers van kinderen die dagelijks worden verkracht door dit soort tuig van ambtenaren en mensen die voor het Koningshuis werken. We gaan deze tuig te grazen nemen. Iedereen komt voor het gerecht. Je blijft met je fucking poten van kleine kinderen af. Klaar is Kees. Evet. Sayın İlhan Aydın, kusura bakma. Lütfen. Girmiştim. Şimdi tabii uluslararası kamuoyuna da seslenmek gerekiyor. Şimdi Sayın Temirci, neler olacak bundan sonra? Neler yapmamız lazım? Nasıl nereleri harekete geçirmemiz lazım? Valla bizim
durmamamız lazım. Yani gereken neyse inşallah, ben her zaman diyordum ya, bak ben bugüne kadar dedim, size bir kelime söyledim. Ben bu her programda tekrarlıyorum bunu. Ben ülkemi gavurların karşısında hiçbir zaman kötülemek istemem. Ama gerçekten ülkeden de biraz destek gelmesi lazım artık. Yani ülkeden bu Avrupa Birliği'nin, ya ne kadar hevesliler Avrupa. Ya bizim Avrupa'ya, kimseye ihtiyacımız yok. Bu memleketin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Biz öyle bir zengin ülkeyiz ki niye daima bizim bu avucumuzu Avrupalıların gözlerinin üzerine dikiyoruz? Ya bunlar insanlığı bizden öğrendi, Asya'dan öğrendi. Bizim bir memleketimiz, gül gibi memleketimiz var. 4 mevsimli memleket. Dünyada bir yerde yok. Biz niye daima kendimize ihtiyaç gibi gösteriyoruz bunlara karşı? Bunların adaleti, hukuku yok. Bunların adaleti, hukuku Hollandalılara veya kendilerine. Sen bir gör, bir kraliçete, bir Hollandalı davasının sesini kalkıp da insan hakları mahkemesine yürütemezsin kardeşim. Çıkartmaz, çünkü it ıstırmaz derler bizde. Yok böyle adalet. Bu adalet de Türkiye'ye karşı 1000 tane mahkeme davası açılıyor ama Hollanda'ya karşı bir tane dava açılamıyor. Bir daha da indirme onu. Şimdi şunu sizden istirham edeyim. Yayını yeni izleyenler için net bir özet geçelim mi? Yani ne yapıyoruz? Bundan sonra ne yapacağız? Bu çocuk taciz dosyasında çocuklarımız pazarlanıyor. Türkiye'de ve Hollanda'da. Doğru mu üstadım? Evet, her tarafta. Ve Türkiye'de bu işin içerisinde olan maalesef devlet görevlileri, siyasetçiler vesaire vesaire, yani ipin ucu çok farklı yerlere kadar gidiyor. Türkiye'de bu konuyla ilgili açılmış davalar var arkadaşlar. Yani biz sıfırdan yeni bir şey söylemiyoruz. Türkiye'de bu konuyla ilgili açılmış davalar var. Haberler yapılmış ama bir yere kadar gidilmiş, ondan sonra ya susturulmuş insanlar ya bir baskı olmuş, nasıl bir şey olmuşsa bu kadar önemli meseleler Türk kamuoyundan saklanmış. Şimdi biz bu saklanan gerçekleri yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz ve seri bir şekilde teker teker bu isimlere gideceğiz, otellerine kadar ulaşacağız. Suçüstü yapacağız ama artık devletin ilgili yetkilileri her geçen gün bir çocuğumuz daha kirletiliyor. Bunu bilinciyle hareket etmeleri gerekir. Nihayet biz gazeteciyiz. Yani elimizde silah yok, top yok, tüfek yok. Yani kalkıp da adamın kafasına sıkacak halimiz yok. Biz buradan ancak olayı söyleriz. Devletin istihbaratı vardır, polisi vardır, devletin ilgili mercileri vardır. Değilse zaten devlet değildir. Değilse zaten devlet değildir. Çocuğunu koruyamayan bir devlete devlet demenin bir manası kalmamıştır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni idare edenler çocuklarımızı koruyamayacaklarsa bir an bile o makamda oturma hakkına sahip değiller. Biz burada bir şeyler söylüyoruz. Şu ana kadar gelip de bize ya siz ne diyorsunuz diyen bir devlet yetkilisi çıkmamışsa yazıklar olsun o oturdukları koltuklara ve yazıklar olsun o anlayışlarına. Ya da bu haberi bu kadar ilgili medyalara atmamıza rağmen sessiz kalan sözüm ona gazeteciler, sizlere de yazıklar olsun. Sizlere de yazıklar olsun. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, sana da yazıklar olsun. Sana da yazıklar olsun. Neden bu konu bu kadar basit görülüyor arkadaşlar? Yani bu konu bizi bu kadar ayağa kaldırıyor, bizi bu kadar ilgilendiriyor da devletin ilgili kişilerini mi ilgilendirmiyor? Ya da birileri bu kirli oyunun içerisinde de o dosyalar daha fazla açılmasın diye mi uğraşıyorlar? İşte ister istemez akıllara bu geliyor. Peki siz sevgili dostum bu Hollanda'daki yetkililerle görüşüyorsunuz. Bu arkadaşlar konuşacaklar değil mi? Canlı yayına katılıp meseleyi anlatmaya çekinmeden devam edecekler umarım. Kesin. Onlar da zaten o durumu bekliyor. Ta o konuya varana kadar herkes burada kendisinden bir katılım yapacak.
ve yayınınıza katılacak. Bir beyefendiyle işte, telefon görüşmesi yapmıştık. Hollandalı bürokrata evinde soru soran o beyefendi, neydi onun ismi? Hani bizimle canlı yayına katılacağına söz veren. Dani mi? Yo, Dini Kars, o bayan. Öteki de Mişa Kat denen bir arkadaşımız. O da katılma sonunda, çünkü o milletvekilinin deminkin peşine düşen adam. Tabii yayınlarda gördünüz. Onu da şey yapacağız. Ya benim şeyim şimdi, ya bu lekeyi üstümüzden, ne kadar basit, çok basit bir iştir. Ya bu lekeyi üstümüzden atabiliriz. Bu Türkiye'nin üzerinden bu lekeyi atılır. Çok basit ya. Bu bak, görüyorsunuz Hollanda'da ne yaptılar? Dünya kadar Müslümanı Yugoslavya'da, Bosna'da katliam ettiler. Mika. Ne yaptı? Adam tek bir kelimeyle, bak bir kelimeyle ne dedi? Sorry dedi. Özür dilerim dedi. Ulan şerefsiz, sen kaç insanın kanına girdiniz lan? Özür dilerim. Bak bunu bile şey yapamıyorlar. Yani ben diyorum bu leke üstümüze atalım ki, çünkü bunların her gidi pisliği yüzüne vuralım. Bunlar hesap verecek. Şimdi öyle sen ne zannediyorsun? Neşet Bey, şimdi Hollanda'da işte gerek avukat hanım, gerek diğer arkadaşlar, buradan da onlara selam olsun. Dert ediniyorlar. Türkiye'deki bu Türk çocuklarının ya da diğer çocuklarının bu sapkın işler için heba edilmesine karşı savaş açıyorlar, ama Türkiye'de bu konuyla ilgilenen doğru dürüst bir yapı hala gündeme gelmiyor. Bunu nereye koyacağız abi? Ben aşağı koyuyorum olmuyor, aslında, yukarı koyuyorum olmuyor. Aslında nedir biliyor musunuz İrfan Bey? Aslında böyle bir tane video bunların gözünü uyandırmak için şu tecavüzlerden birini bir çocuğa tecavüz ederken böyle bir Allah videosunu göstermesin. Yo aman. Böyle yayınlayacaksın. Yayınlayacaksın ki aklı başlarına gelsin. Ama işte Allah korkusu olduğumuz için Allah böyle bir terbiyesizlik, böyle bir vicdansızlık. Ya şimdi bak, ben gördüm, videoları gördüm. Ya insan bitiyor ya, dünya etrafında unutuyorsun. Etrafındaki dünyayı unutuyorsun ya. Sen önünde kim geliyorsa öldürmek istiyorsun. Ne demek lan, bu insanlık değil. Hayvan bile yapmaz bunu. Neyin nesi? Bu ne demek? Yani bir çocuğa 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında çocuğa tecavüz ediyorsun. Ondan sonra çoğu yetmiyormuş gibi ya çocuğu öldürüyorsun. Ulan bir de bu tecavüzün bir de değişik türleri var. Hem çocuğa tecavüz hem boğma tecavüzü. Yani ya basit bir olay değil. O kadar pedofili var ki bu dünyada. Dünyanın her tarafında, ama genellikle bu Avrupa'da en büyük problem olan, dünyanın her tarafına gidip ne Avrupa abi, yo ona katılmıyorum. Yani Avrupa deyip atmayalım. İslam dünyasının büyük bir kısmı pedofili. Ya adam fetva veriyor. 3 yaşındaki çocuğa nikah kıyarsın fetvasını veren ama şerefsiz. Yine Avrupa'da çıkıyor. Abi ama işte bunu nasıl durduracağım? Ya Avrupa'da çıkıyor. Avrupa en azından sapıklık diyor buna. İslam dünyası fetva veriyor buna abi. Yani hiç kendimizi temize çıkarmayalım. Bu pis Arap dünyasını ve Afgan dünyasını getirdiler Türkiye'nin içerisinde, soktular, Türk ahlakını da bozdular be. 3 yaşındaki çocuğa nikah fetvası veren namussuz şerefsizler var ya. Alim diye, İslam alimi diye geçinen pis kuruları var ya. Bu nasıl bir dünya ya? Peygamberin Ayşe'yi 9 yaşında aldığını, yalanını ortaya atan namussuzlar var. Yani peygambere bu iftirayı atarak kendilerinin çocuk tecavüzünün önünü açmak isteyen ahlaksızlar var ya. Diyanet bunlara neden sessiz kalıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Hala Diyanet'in bastığı safsatalarda peygamberin 9 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiği yazıyor. Bu hakaret değil de nedir ya? Utanmıyor musunuz? Buradan Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum. Sayın efendim, bütün tecavüzler artık ticari olmuş. Yani abi, manevi bir sorun olmuş. Ya çocuk abi. Çocuk abi, çocuk. Bunun daha ötesi yerisi yok. Çocuk. 14 yaşında, 15 yaşında. Çocuk bunlar ya. İrfan Bey, benim kızım 1 yaşındaydı, oğlum 4 yaşındaydı. Bak yemin olsun. Dünyayı karşıma, bak daha hala dünyayı karşıma aldım. Bütün gizli servisleri karşıma aldım. Kraliyetleri karşıma aldım. Hükümetleri karşıma aldım. Mafya inmiş tenekecileri karşıma aldım. Tek benim çocuklarımı 1 yaşında kızımla 4 yaşındaki oğlumu kaçırdılar. Sahte belgelerle kaçırdılar benim çocuklarımı. Tuttum çocuklarımı, bak
Devlete saldırdım, çocuklarımı aldım, kaçırdım, getirdim. Helal olsun sana. Aldım kaçırdım. Çünkü niye? Bak ondan sonra devlet bir daha gelemedi. Ha, dişini gösterdin mi devlet bir kancıklığı çıkıyor ortaya. Bak dişini gösterdim. Çünkü halk olarak dişini gösterirsen, dişini gösterdiğin yerde zaten korkarlar. Çünkü niye? Bizim polisimiz de halk, askerimiz de halk. Kim olursa olsun her şey halk. Abi çocuk... Anladın mı? Bakanımız bile halktan geliyor. Halk her şeyi durdurabilir. Neşet Başka abi kimse eğer durduramaz. çocuk konusunda hassas olmayacaksak hangi konuda hassas olacağız? Allah'ınızı severseniz. Yani bu konu sıradan bir hani yolsuzluğa ses çıkarmayabilir. Niye damlarsa bana da damlar diyebilir. Ya da bilmem neye bilmem ne diyebilir ama çocuk konusunda nasıl olur abi kamuoyu bu kadar sessiz kalabilir ya? Ya buradan sevgili seyircilerim size de sesleniyorum. Allah'ınızı, kitabınızı, peygamberinizi severseniz ya. Ya bilmiyorum ne yapmamız lazım arkadaşlar. Yani biz canımızı ortaya koyarak yapmamız gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler ortaya koyuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ama Savaşlarda ne gördünüz değil mi? Sözünüzü kestim. evet. Suriye'ye bakın, Afganistan'a bakın, Irak'a bakın, Filistin'e bakın. Bunlar size bir örnek olsun. Yarın sıra bizde. Doğru. Bu çocuklarla ne yapıldı? Oralar yok edildiğinde bakın o çocuklar ne hale geldi, ne pazarlara geldi ve o çocuklarla neler yaptılar. Abi bütün Orhan savaşların mafyası mı? aynen Pedofili abi bütün mafyası mı? bütün olan çocuklara oluyor, olan çocuklara oluyor abi. Zaten sanki çocukları kaçırıp kullanabilmek için savaş çıkarıyorlar artık. Çünkü petrolse petrole ihtiyaç kalmadı. O eskidendi. Yalan bu. Yani en büyük sermayeler artık savaş alanı bölgelerinde çocuk kaçırmak. Yani acayip bir sektöre döndürdüler bunu abi. Yarım milyon Suriyeli çocuk kayıp. Aman ya Rabbi. Çok tehlikeli bir şeyin içine efendim, düşmüşüz ki şebekenin içine. bir saniye Neşet Bey. Avrupa aileleriyle giriş yapmışlar sonra kayıp. Bakın şu an Avrupa temsilcimiz Ali Bey bu konularda uzmandır. Ali Bey bir daha sesli olarak mikrofon alacağı şekilde diyorsunuz ki Aileleriyle beraber girip ve sonradan kaybolan yarım milyon çocuk var Avrupa'da. Suriyeli. Avrupa temsilcimiz Ali Bey diyor ki Avrupa'ya giriş aileleriyle birlikte giriş kaydı olduğu halde kaybolan yarım milyon çocuk var diyor Ali Bey. Yani bunu da istatistik verilerine dayanarak söylüyor. Yarım milyon. Bu kayıt altındakiler. Bir de kayıtsız olanların siz hesaba katın. Bu nasıl bir ticaret, nasıl bir dünya ve Türkiye eğer buna sessiz kalacaksa o zaman tarihine ihanet eder, atasına ihanet eder. Dünyaya çocuk bayramı hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlayışına ihanet eder. Gelin lütfen arkadaşlar yerelden genele bu konuya hassasiyetimizi daha sık gösterelim. Ciddi manada eğilelim. Bu yayının linkini lütfen ilgili gazete kurumlarına, basın kuruluşlarına, bürokrasiye, siyasetçilere atın. Duyurumunu yapalım, duyursunlar. Bu konuda sayın çok gelen soru ve yorumlar var. Sayın Sedat Peker'i şu an Türkiye'de ve dünyada en çok takip edilen kişi olması hasebiyle buradan Sayın Sedat Peker'e de seslenelim. Sayın Peker, siz kız çocuğunuz için dünyayı yakarım deyip hakikaten de Türkiye'deki bu kirli sistemi ateşe vermiş birisi olarak bu milletin geçmişte ahını alırken şimdi takdirini ve duasını almaya başladınız. Siz çocuklarınıza olan bağlılığınız da gündeme gelmeye başladınız ama lütfen çocuklar tecavüze uğruyor, çocuklar tacize uğruyor, çocuklar katlediliyor. Lütfen bu yayınları sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın da daha geniş kitleler bilsinler, görsünler. Belki bir yetkili uyanır, ayıkır, bir şeyler yapar. Yani elbette ki biz biliyoruz. Bunun sonucunda biz başaracağız. Ama hızlı olmazsak geç başaracağız. Geç başarırsak arada yine binlerce çocuk kirletilecek, katledilecek. Bizim korkumuz bu. Başarmaktan yana sıkıntımız yok. Er ya da geç bunların hepsinin
boynunu devireceğiz. Bu çocukları kurtaracağız. Dünyayı kurtaracağız. Ama ne kadar geç kalırsak o kadar çocuğumuz heba olacak. Yani dünyadaki çocuklar ve bizim çocuklarımız heba olacak. İşte bizi dertlendiren, tasalandıran kısmı burasıdır. Sevgili Neşet Temirci beyefendi, önümüzdeki günlerde biliyorsunuz yeni yayınlarımız da olacak sizinle. Toparlayalım. Son olarak neler söylersiniz? Seyircilerimizi bu dosyanın kemale ermesi için ne yapmaları lazım? Bizlerden ne bekliyorsunuz? Basından neler bekliyorsunuz? Yetkililerden neler bekliyorsunuz efendim? Valla yetkililerden, basından artık benim konuda hiçbir şey diyemiyorum. Diyorum ya, Türkiye'de miyim, Avrupa'da mıyım bilmiyorum artık. O da beni üzüyor tabii. Ben memleketimi çok seven bir insanım. Çocukları çok seven insan. Ama insanoğlunu, Allah'ın kulunu en çok seven insanım. Eyvallah. Tabii ki bana üzüyor. Bu yani biz neyin mücadelesini yapıyoruz ya? Allah korkumuz da mı yok bizim ya? Yani konuyu aşmak bile bizim için büyük bir terbiyesizlik. Ay, yani bu terbiyesizlik utanıyorum abi. Vallahi utanıyorum ötesini ya. geçmişiz. Vallahi utanıyorum abi ya. Ötesini geçmişiz ki yani biz bu konuları açıyoruz. Bu konuları açma bile hakkımız aslında yok. Çünkü niye böyle bir durum, böyle bir şey olmaması lazım. Ne diyoruz biz burada? Çocuklar tecavüz ediliyor. Bu konular ya bu kelime kolay kullanılabilecek kelime değil ki abi ya, bu nasıl bir iş ya? Ya işte bu insanı şaşırtan şey budur zaten. İnşallah bizim çevremizdeki insanlarla bunu sosyal medyada veya inşallah tabii ki normal medyada yansıtır da ondan sonra bazı medyanın aklı dengesi başına gelir de bizim bahsettiğimiz şeyi yani küçümsemezler veya şey etmezler. Çünkü burada kurumlar da var. Çocukları koruyan kurumlar da var. Ne bileyim çocuk hakları var. Hangi hakları abi? Yani bugün en çok... O zaman daha işimiz daha kötü. Yani o zaman ne diye bu kurumlar burada barındırılmış? Bu kurumları da sildirelim o zaman. Abi niye duruyor burada? Türkiye'deki en çok çocuk tacizleri bu çocukları koruma adı altına kurulan kurumlarda olmuyor mu Allah'ını seversen? Yani şapkamızı da bir önümüze koy. Demek ki bu işten çok geçinen gizli namussuzlar var ki bu kadar bu dosyaları sündürmeye çalışıyorlar. Bak mesela gazetemize yönelik ciddi baskılar artmaya başladı. Ben bakanla ilgili o menfur kelimeyi kullandığı için dava açtım diye bize gelip ters kelepçeyle almaya kalktılar. Boynumuzu eğmeye kalktılar. Komşu beye aldılar ifadeler bir sürü. Şimdi de yeni dava açmışlar. İnsan Hakları Mahkemesi'ne seni mutlaka yargılatacağım dediğim için sor yahu kardeşim, bana bunun için bu baskıyı kuruyorsunuz da bir bakan çocuk tecavüzünü meşru gördüğü için bu bakana neden dava açamıyorsunuz? Ama her yer işgal altında, her yerde bu namussuzluk var. Geçen yayında Sayın Temirci çok ilginç bir şey söylemişti. Avrupa'da önce çocuk tecavüz kasetleri hazırlanıyor bazı siyasetçilere, bazı hukukçulara. Ondan sonra makamları yükseltiliyor ki yarın böyle bir dosya eline geldiğinde o dosyada hüküm vermesin. Çünkü kendisinin de böyle bir kaseti var diye. Benim şahsen kanım donduydu ama yaptığımız araştırmada maalesef doğruluğu ortaya çıktı. Yani böyle bir dünyayla savaşıyoruz arkadaşlar. Yani bir yerde çocuk tacizin, işte pedofili denilen sapkınlıktan mülhem bir kesim var ama onlardan çok daha tehlikeli bir kesim var. Çocuğa tecavüz etmeyi, çocuğu öldürmeyi, çocuğun kanını emmeyi ritüel haline getirilmiş sapkın tarikat ve yapılanmalar var. Yani bu Avrupa merkezli böyle enteresan bir yapı var. Kendilerini elit diye kabul eden, işte kanlarının bile farklı olduğunu iddia eden, tabii ki kanları bizden farklı olması lazım bu kadar sapkınlıkta. Çocuğa tecavüz edilince farklı
güç kazanıyormuş. Çocuğun kanını emince onun ruhunu alıyormuş falan feşmeken. Yani Avrupa'da birçok devlet adamı bu sapkın tarikatlerin üyesi maalesef arkadaşlar. Yani dünyayı bu sapıklar yönetiyor, yön veriyorlar. Şimdi bunlara karşı savaş açarken işte yerel bir medya mensubu olarak dünyaya kılıç çektik. Ama benim çektiğim bu kılıç Don Quixote'un kılıcı değil. Biz Zülfikar'ı çektiğimiz için güçlüyüz elhamdülillah. Zülfikar'la bunun üstüne gittiğimiz için vallahi yenilecekler, billahi yenilecekler. Vallahi Oğuz soyu galip gelecek. Bu savaş Oğuz soyuyla dönme soyunun savaşıdır. Oğuz soyu tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca akidine sahip kalan herkes Oğuz soyudur. Allah'a verdiği sözü tutan herkes Oğuz soyudur. O sözden dönen herkes de dönme soyudur. Bu soy, bu savaş Oğuz soyuyla dönme soyunun savaşıdır. Oğuz soyu galip gelecek. Yılmayacağız, yıldıracağız arkadaşlar. Korkmayacağız, korkturacağız arkadaşlar. Madem bu anlatılanları, bu haberleri merkez medya ya da devletin imkanlarıyla geçinen hormonlu medya yayınlamıyor, sabahtan akşama kadar konuşmamak için konuşuyorlarsa bizler de haber alma özgürlüğünün önünü açan, haberin zincirlerini kıran yeni bir medya yapılanmasını Türkiye'ye kazandırmamız lazım. İşte onun için Üçüncü Göz medya olarak söz verdiğimiz üzere Eylül ayından itibaren, Eylül'ün ortalarından itibaren Türkiye'ye açılıyoruz, dünyaya açılıyoruz. Üçüncü Göz gazetesinin baskısı artık devreye giriyor. Yılbaşına kadar 15 günde bir basacağız. Yılbaşından sonra da haftalık olarak kuşe renkli elinize posta yoluyla gazetemiz ulaşacak. İşte o zaman bu araştırma dosyalarını gazeteye de belgeleriyle yayınlayacağımız için posta yoluyla devletin bütün ilgili kurumlarına, savcılarına, üst düzey bürokratlarına, emniyetçilerine, MİT'çilerine vesairecilerine, cumhurbaşkanına, valilerine, kaymakamlarına posta yoluyla gazeteyi gönderdiğimizde isim o zaman işlem yapmadan duramayacaklar. Dursalar suç işlemiş olacaklar. Onun için sizden istirhamım bu yeni medya oluşumuna sizler de destek vereceksiniz. Yıllık abone olacaksınız. Sosyal medya hesaplarımızı güçlendireceğiz. Şurada baktım 21.000 abonemiz var. Ya benim kapattıkları diğer YouTube kanalım ölüsüyle 44.000'den kapattılar. 44.000 aboneydi. Ya ne oluyor bize ki hala 20.000 aboneyle bu kadar büyük dosyaları açmaya çalışıyoruz? Neden bu kanal milyonluk değil? Ben bakıyorum şimdi YouTube'da milyonluk olan kanalların videolarına bakıyorum. Vallahi hiçbir şey yayınlamıyorlar abi. Oradan açtım, buradan koydum. Laklaka luklaka ama milyonluk izleniyorlar. Milyonluk aboneleri var. Bu mu olması gerekiyor? Ha burada size de iş düşüyor kardeşim. Şimdi önümüzdeki işte ne var? Şu an çarşamba. Pazartesine kadar her bir abonemiz en az 5 abone YouTube abonesi, bu YouTube abonesi bedava. 5 YouTube abonesi getirirse ne olur? 20.000 aboneyle 100.000 aboneye bir haftada çıkabiliriz abi. Herkes 5 abone getirirse bir anda 100.000 aboneye çıkarız. 100.000 aboneye çıkarsak bu yayınlar milyonluk izlenir. İşte o zaman tamamen yenilirler. Yoksa şöyle 3.000, 5.000'de kaldığımız sürece inanın arkadaşlar gerekli hassasiyet gösterilmiyor. Yaptığımız emekler de boşa gidiyor diyoruz. İlginiz, alakanız için hususiyetle teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ama uyumuyoruz, uyumayacağız. Bu kadar olaylar dönerken sessiz kalamayız. Neşet Bey çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz. Son sözlerinizi alalım. Müsaadenizle de yayını kapatalım. Tamam, bir dakikalık bir Hollandaca son sözü vereceğim size. Büyük bir destek, abone online'dan. Beste kijkers, bedankt voor het kijken. Wij gaan de komende maanden nog heftigere video's uitzenden met documenten, met getuigen, met bewijzen. Gaan we heel rustig opbouwen om de spanning in te houden en daarin duidelijk te maken
dat wij deze pedofilie een halt gaan roepen en al deze misdadigers voor het gerecht gaan dagen. De mensen die denken dat het niet lukt, zet dat uit je hoofd. Het gaat ons lukken. 100%. We hebben nou eenmaal onze leven en alles erop gezet om dit voor elkaar te krijgen. We zijn nergens bang voor. We gaan door met onze strijd. Ik vraag jullie je te abonneren op de video's van Irwan Aydin. Het is gratis. Je hoeft alleen maar het abonnement aan te klikken, te abonneren, zodat men Irwan Aydin kan volgen in zijn waardige strijd, moedige strijd, waar wij echt onze leven op het spel hiervoor zetten. Dit doen we niet voor onszelf. Dit doen we voor onze toekomst. Dit doen we voor onze kinderen. Dit doen we voor onze vrijheid. Dit doen we voor onze democratie. Dit doen we voor onze rechtvaardigheid. Volg deze man. Dat deze man hopelijk samen met mij, met jullie, een rechtvaardig strijd weer kan krijgen in Nederland. Dat we de rechtsstaat weer kunnen terugkrijgen. Maar geen monarchie meer, maar rechtsstaat kunnen terugkrijgen. Waar mensen recht op hebben. Want iedereen heeft recht op leven. En wij laten ons niet onderdrukken. Wij zijn geen onderdanen van andere mensen. Wij zijn onderdanen van God. Laat dat heel duidelijk zijn. Wij zijn vrijgeboren en we zullen vrij doodgaan. Maar we zullen niet knielend doodgaan. Voor geen enkel onderdrukker, fascist, moordenaar, verkrachter, wie dan ook. Niemand kan ons onderdrukken. Als mens zijn, dan moeten jullie daarvan zelf op de hoogte zijn. Dat wij ons de samenleving niet op te wijzen dat we vrij zijn geboren en vrij dood zullen gaan. Maar wel een levenswaardig bestaan. En niet als een slaaf door het leven heen. En angstig door het leven heen. Wees eerder bang voor God, want uiteindelijk zul je God verantwoording afgeven en niet de staat of koningshuis. Laat dat heel duidelijk zijn. En wat ik dus zei, volg meneer Irwan Aydin. Abonneer jezelf erop. Ondersteun ons daarin. Verspreid dit zoveel mogelijk. Zodat wij echt een menselijk bestaan kunnen krijgen. Voor ons allemaal. Voor iedereen. Want deze video's zullen zometeen als een schok door Turkije heen gaan. Maar het moet niet alleen door Turkije heen gaan, maar het moet ook door Nederland. Dat regime daar gewoon angstig staat te wachten wat er elke keer gaat komen. Wij gaan jullie verrassen met hele mooie video's, uitzendingen, met waarheid. Er mag niet gelogen worden in onze uitzendingen. Met waarheid, met documenten, met getuigen. En hopen we dat we dan samen rechtvaardigheid gaan krijgen. Door alleen maar op social media alles door te delen, zodat uiteindelijk zelfs de media geen kant meer op kan. Want vergeet niet, het zijn honden van de staat en koningshuis, de media. En laat ze mij maar vervolgen daarvoor. Dat wil ik wel eens zien. Net zoals Willem-Alexander mij wil volgen. Zometeen krijgen jullie de ware documenten over de hele koningshuiszaak en over de regering. En dan gaan jullie de waarheid zien wat er gebeurt. Moordaanslag Theo van Gogh komt openbaar. Pim Fortuyn komt openbaar. Holledenzaak, de waarheid komt openbaar. Alles komt openbaar. Er wordt niks meer geheim gehouden voor de bevolking. We gaan alles openbaar gooien. Zodat dit tuig in een hoekje is gedreven. Dat ze niks meer en nergens meer heen kunnen gaan. Dat ze voor het gerecht komen. Niemand komt er vanaf. Je blijft met je poten van mensenlevens af. Je denkt dat je een koning bent. Je bent een vieze lafaard die bang was om tevoorschijn te komen. Maar ik heb jou voor de rechter gedaagd. En die rechtszaak die gaat komen. Die gaat beginnen. Jij kunt geen kant op, Willem-Alexander, Beatrix, Maxima, wat dan ook is. Maar ook voor Rutte, Dick Schoof van de geheime dienst. Jullie komen allemaal voor het gerecht. Dat beloof ik jullie met eer en geweten. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. En we komen met meerdere video's aan. En informeer jezelf in die video's. Kijk er alleen naar. Jullie hoeven ons niet te ondersteunen. Jullie zijn vrij mens. Maar met ondersteuning komen we samen veel verder. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. En bedankt Irwan Aydin ook voor het uitzending. Om dit informatie met ons te delen. En zometeen de documenten hierover openbaar te maken. Wens jullie een fijne avond. En tot gauw. Arkadaşlara teşekkür ettim. Seni saygılarını sundum. Ben sizi YouTube'unuza abone olmasını diledim. Çok teşekkür Çünkü ederim. ancak aboneyle bilgilere sahip olabilirler diye.
ve gelecek videolarda daha çok bilgiler sunacağız insanlara. Bunların kirli yüzlerini ortaya çıkartmak için. Çok teşekkür ediyorum Neşet Bey, verdiğiniz bilgiler için, gösterdiğiniz hassasiyet için, cesaret için demiyorum. Cesaret zaten hayat felsefeniz olmuş. Buradan Hollanda'dan destek veren kıymetli dostlara, bu meseleyi dert edinip o zor şartlarda mücadeleyi veren güzel insanlara gönül dolusu selamlarımızı iletelim. Mustafa Aydın Bey'in çok güzel bir yorumu oldu. Onu okuyarak kapatayım müsaadenizle. Kardeşim, senin her bir abonen 1000 aboneye bedel. Çünkü öbürleri lay lay lom, ama bu kanal cesaret ister, duyarlılık ister, akletmek ister. Kısa zamanda o sayılara ulaşacağız inşallah. Tam gaz yola devam demiş Sayın Mustafa Aydın Bey. Geceyi özetlediniz sevgili Mustafa Aydın Bey. Filiz Koç Hanım çok teşekkür ediyoruz. Afet Doğan hanımefendi. Yani hanımlar kanala ne kadar ilgi gösterirse güç o kadar artacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama sevgili dostlar, tekrar ediyorum, mutlaka ve mutlaka yenilecekler. Mutlaka galip geleceğiz. Lakin geç kalırsak her geç kaldığımız saniye bir çocuğumuz heba olacak, bir çocuğumuz kirletilecek, bir çocuğumuz yok edilecek. Onun için hızlı olmamız lazım. Hızlı bir şekilde dünyanın neresinde olursa olsun çocuk çocuktur, çocuk cennettir, çocuk reyhandır, çocuk meleğin üstündedir. Çocuğun dini, dili, ırkı hiçbir şeysi olmaz. Çocuktur. Çocuk mutluysa dünya huzurludur, mutludur. Onun için çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Çocuklarımıza yan bakanların da gözlerini oymaya devam edeceğiz diyor.